Merhabalar, herkese selamlar. Modern Orta Doğu seminerlerinin bu dönemki 8. dersinde beraberiz. 8. haftada bugün 2003'e gideceğiz, Irak'a gideceğiz. Daha önce Irak'a bir sefer gitmiştik 1958 Temmuz darbesi döneminde. Şimdi ikinci kez gideceğiz. Irak'ta 2003'te Amerika'nın işgali ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi, Baas rejiminin devrilmesinin üzerinde duracağız. Bunu yaparken de temelde Baas rejiminin kurulmasıyla başlayacağız. 1958'deki darbe, Haşim monarşisinin yıkılması, arkasından Abdülkerim Kasım, sonradan Arif biraderler Abdüselam Arif'le 3 sene sonra kardeşinin askeri diktatörlükleri ve bunları yıkan General Bekir darbesi ve bunun arkasından da Baas darbesi, bunun arkasından da Saddam Hüseyin'in 79-80 döneminde yönetimi ele alması, arkasından İran-Irak Savaşı 8 yıllık, sonrasında bunun faturasını Suudi Arabistan ve Kuveyt'e kesmesi ve Kuveyt'i işgal etme girişimi 1990'ın Ağustos'unda, 1. Körfez Savaşı 91 Ocak-Şubat ayları, sonra Saddam'la Amerika arasındaki sürtüşmeler, daimi bombalamalar, ambargolar vesaire ve arkasından 11 Eylül olayları, 11 Eylül olaylarından sonra El-Kaide ile bağlantısı bu terör eyleminin ve Saddam Hüseyin'in El-Kaide liderlerine veya El-Kaide militanlarına ev sahipliği yaptığına dönük suçlamalar artı nükleer ve kitle imha silahları diyelim onlara, biyolojik ve kimyasal silahlar bulundurduğuna dair iddialar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantılarında görüşülen şeyler ve onun arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin 30 kadar irili ufaklı ülkeyle içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu Irak'a saldırdığı dönem 2003 yılının Mart'ında ve bunun arkasından 3 hafta sonra da Saddam Hüseyin'in yönetimden düşmesi. Daha önce düşürülmemişti özellikle Irak'ın bütünlüğü kaybolmasın diye 91'deki savaşta ama 2003'te düşürüldü. Arkasından Saddam Mart'tan 8 ay sonra yakalandı ve yargılandı. İdama mahkum edildi. Canlı yayında o sahneleri herkes izlemiştir. Ve arkasından da idam edildi. Sonra Irak bambaşka bir noktaya doğru evrildi. Arkasından İran'ın bölgedeki nüfusu aşırı derecede arttı. Irak Şiileri üzerinde yapılan seçimlerde elbette Irak Şiileri başbakanlığı sürekli olarak kontrol ettiler. İran'ın hem bölgedeki hem Irak'taki nüfusu hızla arttı. Irak Şii-Sünni çatışmalarının merkezine dönüştü ve bunun arkasından yaşanan süreçte de Irak'ın parçalı yapısı, kuzeyde Kürtler, güneyde Şiiler ve orta bölgede Sünnilerle birlikte o parçalı yapısı halen daha devam ediyor ve Irak ciddi bir istikrarsızlığın içerisine düştü 2003'ten itibaren. Ondan önce de çok istikrarlı değildi ama 2003'ten sonra daha yoğun bir istikrarsızlığın içerisine düştü ve hala daha bu sancıları atabilmiş değil. Bugün 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi üzerinde duracağız. Detaylar biraz sonra içeride olacak.